Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yoğurmadan sadece karıştırarak çok kolay pide tarifiyle sizlerleyim. Yumuşacık, pamuk gibi. Gerçekten bu pide tarifi dışarıda yediğiniz pidelerden daha lezzetli diyebilirim. Pidemizin hamuru için yoğurma kabıma 1,5 su bardağı ılık su ekleyeceğim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim klasik su bardağı. 1 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. 2 tatlı kaşığı toz şekerimi ve 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya ekliyorum. Küçük tek kullanımlık kuru maya olarak da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ da ekledikten sonra spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda kullandığım un miktarı 4,5 su bardağı. Sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Spatula yardımıyla biraz hamurumu karıştıracağım. Sonrasında tekrar un eklemesi yapacağım. Un marka kalitesine göre değişebildiği için arkadaşlar verdiğim ölçülerde un miktarı sizin kullandığınız ununuza göre değişebilir. Bu ayrıntıyı lütfen dikkat edelim. Elimizi hiç hamura bulaştırmadan spatula yardımıyla kolaylıkla karıştırarak yoğurabiliyoruz. Pide hamuru yumuşak olduğu için arkadaşlar hiç elimizle yoğurmadan spatula ile bu kıvamı elde edebilirsiniz. Unu yavaş yavaş ekleyerek bu kıvamda olana kadar spatula yardımıyla karıştırdım. Evet arkadaşlar, pide hamurum artık hazır. Bu kıvamda olması yeterli. Hamurumu oda ısısının sıcaklığına göre yaklaşık yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalandı. Benim hamurum yaklaşık 45 dakikada istediğim mayalı bir hamur kıvamını aldı arkadaşlar. Tezgahımı bolca unladıktan sonra hamurumu da tezgahımın üzerine alıyorum. Hamur kesme aparatımla bu şekilde hamurumun toparlanmasını sağlıyorum. Elinizle hiç yoğurmanıza gerek yok. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için elinize yapışabilir. Bu sayede hamur kesme aparatı kullanırsanız daha kolay şekil verebilirsiniz. Hamurum bu şekilde yuvarlak şekil elde ettikten sonra yağlı kağıt serilmiş olan tepsinin üzerine hamurumu alıyorum. Ben bir tane pide yapacağım sadece bu hamurdan. Sizler dilerseniz daha ince ve küçük istiyorsanız ikiye bölüp hamurunuzu 2 tane de pide yapabilirsiniz. Bu arada elimi de çok hafif unluyorum ki bu şekli verirken elimin hamura yapışmaması için. Hamurumuz yumuşak olduğu için de kolaylıkla bu şekli verebiliyoruz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hamurunuz mayalanırken toplanabileceği için elinizde olabildiğince büyütüp bu aşamada açalım. Evet, yeterince elimle bastırarak açmış olduğum hamurumun üzerine temiz bez örtüyorum. Mayalanmaya yaklaşık 20 dakika kadar kenarda bıraktım. Evet arkadaşlar, 20 dakika mayalanan pide hamurumun üzerine yumurta sarısı süreceğim. Ben pideyi bol yumurtalı sevdiğim için arkadaşlar 2 adet yumurta sarısı kullanacağım. Sizler dilerseniz 1 adet yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Benim yumurtalarım ufak olduğu için 2 adet yumurta sarısı kullanıyorum. Yarım çay kaşığı kadar da pekmez kullanacağım. Bu sayede pidemin üzeri daha güzel kızarmış ve parlak görünümü elde etmiş olacağım. Sadece çay kaşığınızın ucuyla yarım çay kaşığı kadar pekmez damlatmanız yumurtanızı yeterli. Evet, her yerine bolca güzelce yumurta sarımı da sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra da pidemin hamurunu 5 dakika kadar dinlendirdim. Sonrasında parmaklarımla pidenin şekline vermeye geldi sıra.
Pidenin üzerine verdiğimiz bu şekli yumurta sarısını sürdükten sonra yaparsak daha belirgin olmuş olur. Verdiğim şeklin üzerine 2 kere gitmiş oluyorum ki şekli daha belirgin olması için. Şimdi orta kısımlarını parmak uçlarımla şekiller veriyorum. 2 kere yapmış oluyorum arkadaşlar ki şekilleri daha belirgin olması için. Yumurta sarısını sürdükten sonra şekil verirken de hamurumda baloncuklar oluşuyor arkadaşlar. Bu da hamurumuzun çok güzel kıvamlı olduğunu gösteriyor. Pidemin şeklini verdikten sonra size yakında üzerinde oluşan kabarcık baloncukları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Hamurumuz çok güzel mayalandığını gösteriyor bu da. Çörek otu ve susam da gezdiriyorum üzerine. Sizler dilerseniz sade olarak veya daha fazla susam, çörek otu da gezdirebilirsiniz. Bu arada fırınımı ısıttım, 180 derece fanlı ayarda orta tarafta pişireceğim. Mutlaka pidenizin sıcak fırında pişmesi gerekiyor. O sebeple pişirmeden önce en az 10 dakika fırınınızı ısıtın. Pidem fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Fırından aldığınız pide kokusundan hiç fark yok. İnanın mutfağa mis gibi pide kokusu sardı. İlk sıcaklığıyla bile dokunduğumda ne kadar yumuşak olduğunu pidenin görebiliyorsunuzdur. Malzemelerini açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk sıcaklığı çıkan pidemin hemen yumuşacık dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Alt kısmında ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. Yumuşacık pamuk gibi oldu arkadaşlar. Pidemi kesip hemen sizlere içinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi de sünger gibi çok güzel pişti. Benim fırınımda yaklaşık yarım saatte pidem pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu zaman değişebilir. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.